Değil midir ki Hz. Musa Tur Dağı'nda Hak Teala ile nasıl olduğu anlaşılamaz ve anlatılamaz bir biçimde, eski deyişle biçun ve biçigune, bir diğer deyişle bi lafzu savt söyleşti, konuştu ve o yüzden adı Kelim'dir, sıfatı Kelim'dir ya, Kelimullah Musa aleyhisselam Allah ile söyleşti. Cenab-ı Hak sordu Hz. Musa'ya, ey Musa, benim için ne getirdin? Hz. Musa arz etti, ya Rabbi, namaz kıldım, oruç tuttum, zekat verdim, hac ettim, zikrettim, cihad ettim, hasılı ibadetleri saydı. Hak Teala buyurdu ki, bunlar senin içindir ya Musa. Kabirde rahat edersin, mahşerde hesabın kolay olur, cennete kavuşursun. Bunlar senin içindir, benim için ne yaptın? Böylece Hz. Musa sordu tabii. Senin için olan nedir ya Rabbi? Sevdiklerimi sevdin mi? Sevmediklerimden uzak kaldın mı? Yani rakibe sırt çevirmeden, yani teberri olmadan tevelli olmaz. Buna hubbu fillah, buğzu fillah demişlerdir. Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Atasözü sahipsizdir ya hani, kimi söylediği bilinmez. Dilden dile, yüzyıldan yüzyıla nakleder. Bakın atasözü çapında sahibi belli söz Nef'i merhum diyor ki, ağyar elemin çekme gönül, nafile gamdır, hasmın sitemin anlamamak hasma sitemdir. Gayrılar için, layık olmayanlar için, dost olmayanlar için elem çekmek, üzüntü çekmek beyhudedir. Boşuna gam çekmektir, hiç değmez. Peki nasıl davranayım onlara karşı? Sitemini anlamazdan geliver o kadar. Yani adam yerine bile koyma demenin şaircesidir işte. Hasmın sitemin anlamamak hasma sitemdir. O seni üzmek için tavırlar geliştirir, sözler sarf eder ama sen duymazdan gel, görme, onu yok farz et, en esaslı ceza odur. Yerin gülşen nedimin gül, bu feryadın nedir bülbül? Gül bahçesindesin, yanında bulunduğun güldür. Ey bülbül, ne demeye feryat ediyorsun? Hakkın mı senin? Yaptığın doğru mu? Bu da size hatırlatmadı mı Mehmet Akif merhumun Bülbül şiirini? Orada da benzer bir serzeniş vardır. Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin? Yuvan var, yurdun var, eşin dostun var. Sen niye feryat ediyorsun? Benim vatanım işgal altında diye başlayan muazzam şiire bir telmih. Ancak bahsimiz Örfi merhumun kıtası ve rakibi anlattığı ölümsüz şiirinde bakın üstad nasıl buyuruyor. Bu bağı hayret efzada tirimi gonca-i bihar. Alır her taze nahli gül meyanın zümre-i ağyar. Ne gam dünya rakip olsa seninle yar iken dildar. Bahane harise handeyle güller arz eder didar. Yerin gülşen nedimin gül, bu feryadın nedir bülbül? Ne gam dünya rakip olsa seninle yar iken dildar. Coşkun mazur görülsün. O mısrada şunu söylüyor. Bütün dünya sana rakip olsa, herkes aleyhinde bulunsa, kimse seni sevmese, hatta senin yok olmanı istese herkes, yar eğer seninleyse ne gam. O razı olduktan sonra herkes razı olmuş demektir. Sen kimin rızasını gözettiğine bak ey Ademoğlu. Seni yoktan var edenin rızası varken sen neyin peşindesin? Bu en azından en hafifinden affı mümkün olmayan bir gönül suçu değil midir Allah aşkına? Elini vicdanına koy da düşün. O seni yoktan var etti. O sana akıl verdi. O sana kalp verdi sevmeye kabil. O seni yaşattı. Her şeyi emrine verdi. Ve sen ona buna takıldın. Onun bunun rızası, onun bunun gönlüne itmek için falan yanlışlar yapmaktasın. Halbuki herkes rakip olsa da o yar olsa, o yar seninle olsa en zengin sensin. Bu bağı hayret efzada tirimi gonca-i bihar. Akıllara durgunluk veren hayretler meşheri olan şu alemde dikensiz bir gül tahayyül etmek mümkün mü, caiz mi ey bülbül? Dikeni var diye ağlıyorsun. Ya ne olacaktı? Cenab-ı Hak dikeni bir hikmetle yarattı. Şöyle ki, Hazreti Mevlana buyuruyor ki, gül
dostu kokusuyla şad eder, ağyarı dikeniyle irşad eder. İnsanı hizaya getirir. Varlığında bir hikmet, bir sebep var. Ey Ademoğlu, sen güller içinde diken var diye şekvayı bırak da dikenler arasında gül yaratana hamd et. Etme rağbet düşmeni bedkare Allah aşkına. Verme fırsat öyle her mekkare Allah aşkına. Olmasın mahrem rakip esrare Allah aşkına. Sen edersen razıyım azare Allah aşkına. Kıl mürüvvet verme yüz ağyare Allah aşkına. Kötü işli düşmana rağbet etme ne olursun. Gidişi kötü, hali kötü, ahlakı kötü, düşmanı sevindirme, yüz verme şuna yani. Olmasın mahrem rakip esrare Allah aşkına. Ve şu rakip dedikoducudur, sırlara vakıf olmasın, her yere yayar, rezil eder bizi. Yapma yani bunu. Yani bana yüz vermiyorsun, anladık bunun azdan yapıyorsun. Yap da bari ona yüz verme. Sen edersen razıyım azare Allah aşkına. Sen beni inciteceksen, ne kadar ağır sözlerle beni kıracaksan kır. Ben buna razıyım. Ama şu kadarını istirham edeceğim. Etme rağbet düşmeni bedkare Allah aşkına. Kıl mürüvvet verme yüz ağyare Allah aşkına. Bir mürüvvet kıl. Şöyle bir delikanlılık yap. Bir merhamet et de olmadıklara yüz verme Allah aşkına. İşte bütün bu şiirlerde rakip kötü ahlaklı, kötü gidişli, art niyetli olan ve hayrı hep engellemeye çalışan kişi ya da hadisedir. Aslında en büyük rakip, en tehlikeli rakip içimizde musalla taşına kadar taşıyacağımız nefsimizdir. Ve zaten şairin muradı o rakibe karşı bizi teyakkuzda tutmaktır. O halde ne yapmak lazım? O nefisten kurtulmak lazım. Kurtulunca, nefis aradan çıkınca olmaz ki, hayat biter. İnsan yemez içmez olur. Çoluk çocuk sahibi olmaz. Her işten ele tek çeker. Artık böyle ot gibi olur. Öyle değil işte. Yani kontrollü. Yani öldürme onu. Kontrol altında tut. Dizginler sende olsun. Her zaman tekrar ettiğimiz gibi Hazreti Mevlana'nın buyurduğu gibidir. Yahu bu nefsin diyor bindiğin merkeptir. Bunu sen yöneteceksin ki ahire gidesin. Yolculuk oraya. Ama işi merkebe bırakırsan tabii ki onun bildiği tek yer var. Ahır. Gidersin ahıra. İşi ona bırakma. Yani içerideki hırsız. Dışarıda olsa tedbir alırsın, alarm taktırırsın, polis haber verirsin. Kapıyı açamaz belki kilidi kıramaz, belki köpek onu yakalar. Öyle değil. Bu içerideki hırsızdır, kilit kâr etmez. O halde buna karşı ilimle, hem de böyle derinlikli ilimle karşı durmak lazım. İşte onu şu şekilde izah ettiler. Nefsin şerrinden kurtulmanın sadece iki yolu var. Biri ölmek. Bildiğin gibi ölmek yani işte. Teneşir tahtasına uzanırsın, tamam, seni yıkarlar. Hiç zarar görmezsin nefisten artık, geçmiş olsun. İkincisi de ölmek, bu defa ihtiyari ölmek, ölmeden önce ölmek. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, ölmeden önce ölmeyen kimseyi felakete uğramış bilmeli, ona geçmiş olsun demelidir. İşte ölmeden önce ölmek zaten tamı tamına veli olmak, dost olmak, rakibin şerrinden emin olmak demektir. Onu sağlamadan önce tehlike devam ediyor. Denilir ki Yavuz Sultan Selim merhumun o çok meşhur sanatlı kıtası Şah İsmail'le satranç oynarken saraya kadar gelen işgal kuvvetlerini kendisine zarif bir üslupla haber vermek sırasında terennüm edilmiştir. Sanma şahım herkesi sen sadıkane yar olur. Herkesi sen dost mu sandın belki ola yar olur. Sadıkane belki ol alemde bir dildar olur. Yar olur, ağyar olur, dildar olur, serdar olur. Sevgili seyirciler, yakınında bulunmakla müşerref bulunduğumuz Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin saymakla bitmez talebeleri arasında en meşhur olanı şüphesiz Sultan Fatih'in de hocası olan Akşemseddin'dir. Ona genç bir talebeyken Köse derdi hocası Hacı Bayram Veli Hazretleri. Köse Akşemseddin Hacı Bayram Veli huzurunda çok kısa bir sürede tam bir diploma almakla, icazet almakla müşerref olmuştur. Ve bu vaziyet diğer bazı talebelerin hafifçe herhalde gayretlerine dokunmuş ve onlar sormaktan kendilerini alamamışlardır. Efendim, 40 yıldır buradayız, her hizmeti yaptık ama böyle bir devlet nasip olmadı. Akşemseddin'de ne gibi bir fark vardı ki birkaç gün zarfında bu işi bitirdi ve yerinize geçip halifeniz oldu? Hazretin cevabı, rekabetin olmadık yerde ne kadar mahzurlu olduğunu gösterir.
Siz düştüğünüz rekabetle meseleyi kavrayamadınız ve bu suali sormaya mecbur kaldınız. Oysa dikkatle bakabilseydiniz şunu görecektiniz. Bu köse benden ne işittiyse delilini sormadan iman etti, sonra sebebini, hikmetini kavradı. Oysa diğer talebelerim, bu arada sizler benden bir şey duyduğunuz zaman delil araştırdınız. İkna olmak için belgelere ihtiyaç duydunuz. Değil midir sevgili seyirciler? Delil düşmana lazım. Hazreti Peygamber mucizelerini kafirleri ikna etmek için gösterirdi. Dosta delile ne hacet?